Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Astor, Cante, Alfaz, Yapı Kredi, İş Bankası ve KRGO hisselerine bakacağız arkadaşlar. Bugün Merkez Bankamızın faiz kararı vardı. 250 baz puan artırım oldu. Ve önümüzdeki dönem için de Ocak ayında bir 250 baz puan daha artıştan sonra artık faiz artırımı beklenmiyor arkadaşlar. Tabii bu artışlar yaşadığımız enflasyonu yenmeye yetmiyor maalesef arkadaşlar. Bugün faiz kararı ile birlikte endeksimizde bir yükseliş meydana geldi. Şu anda henüz hala da yataylık bozulmadı arkadaşlar. Alt tarafta 7500, üst tarafta da 8120 seviyesi. Bu aralıkta endeksimiz hareket ediyor arkadaşlar. Şu anda 7895 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamızın altında seyrediyoruz. En azından bu seviyelerin geçilip hatta bu 8120 seviyelerinin geçilmesi lazım ki bu yataylık bozuldu diyebilelim arkadaşlar. Şimdi şöyle 4 saatlik grafiğe bakmak istiyorum. 4 saatlik grafikte hareketin bugün itibariyle 7769 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını geçmeye çalıştığını fakat altında kapattığını görüyoruz arkadaşlar. Yarın bu seviyeyi geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Bakalım takip edeceğiz. Yarın seansın açılmasıyla birlikte ilk 4 saat önemli olacak arkadaşlar. Eğer ki burayı geçemeyip yönünü tekrar aşağı çevirirse tekrardan 7628 seviyelerini görebiliriz. Burayı geçerse eğer günlük grafiğimizdeki Kaufman hareketli ortalamamız olan 7895 seviyesini tekrar bir test edebilir arkadaşlar. Bakalım izleyeceğiz. Şimdi haftalık grafiğe bir bakalım. Haftalık grafikte 7790 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız. Şu anki seviyemiz 7764. En azından bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Haftalıkta 7790 seviyesinin altında bir kapanış gelmesi durumunda önümüzdeki hafta tekrardan 7500 seviyelerine doğru düşüş de meydana gelebilir. O yüzden yarınki haftalık kapanış önemli olacak arkadaşlar. Şimdi Astor hissesine geçiyorum. Astor hissesi düşüş trendinde hareketine devam ediyor. Şöyle 13 Ekim tarihinde hissenin sata döndüğünü görüyoruz. Sonrasında 30 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmaya çalışmış ama başaramamış arkadaşlar. Tekrar yönünü aşağıya çevirmiş. Şu anda Kaufman hareketli ortalamamız 98.71 seviyesinde. Bu seviyeye geçilip üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şu anda ayrıca o seviyeye gelmeden 95.85 seviyesinde ayrıca bir Fibonacci direnci var arkadaşlar. Son 3 gün bu seviyeye kadar yükselişlerin gelip oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Hareketin aşağı yönlü devam etmesi durumunda bir alt desteğimiz 80.05 seviyesinde. Buralara kadar düşüşün devamını görebiliriz. Eğer ki bu 95.75 seviyesindeki Fibonacci direncini geçemezse. Burayı geçip Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atarsa eğer 104.5 seviyesine doğru ilk etapta bir hareket bekleyebiliriz. Buralarda geçildikten sonra 111.5 seviyesine doğru da bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Bir yandan dip çalışması başlattığını görüyoruz. Şu yeşil mumlar gri muma döndüğü zaman yükselişe geçmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikte bir bakalım. 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamasının altında henüz. Haftalığına bir bakalım. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamasının altında. Yani hissemiz düşüş trendinde arkadaşlar. Yeni girişler için önermiyorum. Dediğim gibi şu 98.71 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atıp orada kalıcılık sağlaması gerekiyor. Yeni girişler için düşünebilmemiz için. Şu anda düşüş trendinde devam ediyor arkadaşlar. Cante hissesine geçiyorum. Cante hissesi uzun zamandır şöyle 25 Temmuz tarihinden bu yana yatay bir seyir içerisinde. Üst tarafta 23.18 seviyesi, alt tarafta da 17.54 seviyesi arkadaşlar. Zaman zaman 16.72 seviyelerine doğru da bir sarkmalar gerçekleşmiş. Fakat o seviyelerde çok fazla kalmadan tekrar yönünü yukarı çevirmiş. Şu 25 Temmuz tarihinde gördüğümüz gibi. Şu anda 17.46 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani 17.46 veya bir alt desteği olan 16.72 seviyelerin
çok aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Buralardan bir destekle karşılaşıp yönünü yukarı çevirmesini bekliyorum. Kısa vadeli düşünüldüğünde yeni girişler için uygun bulmuyorum. Fakat uzun vadede baktığımızda çok ucuz bir hisse olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha önce mali tablolar analizini de yapmıştık. Herhangi bir problem görmemiştik. O videonun kartını da şuraya yukarıya bırakıyorum. Mali tablolar analizine ulaşmak isteyen arkadaşlar bu karttan hissede yaptığımız derinlemesine analizi inceleyebilir. Şöyle aylık grafiğimize dönelim. Biliyorsunuz uzun vadede aylık grafikte çalışıyorum ben. VIX Fix indikatörümüzü kapatalım. RSI Combo indikatörünü ekliyorum. Evet, uzun vadeli stratejimi kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler. Şöyle RSI Combo indikatöründe 50 seviyesinde bir yatay çizgi çiziyoruz. 50 seviyesinin altında kapattığı ve düşüş geldiği aylarda kademeli olarak topluyoruz arkadaşlar. Şu anda hala da 50 seviyesinin altında bu hisse. Gayet ucuz fiyatlanıyor. Önümüzdeki dönemde belki 3 ay, belki 5 ay, belki 1 sene kademeli olarak toplayacağız. Ama sonrasında çok ciddi, çok güzel karlar elde edeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Mesela Yapı Kredi hissesinde bu şekilde uzun vadeli stratejimizle bir toplama yapmış olsaydık ne olurdu? Ona şöyle bir bakalım. Bakın mesela şu aylarda Mart 2021, Nisan 2021, Mayıs 2021, Haziran 2021, Temmuz 2021 ve sonrasında 50 seviyesinin altında bir daha düşmüyor arkadaşlar. O dönemde bu stratejiye göre toplama yapmış olsaydınız şu anki fiyata geldiğinde %762 karlılık içerisinde olurdunuz arkadaşlar. Bu strateji uzun vadeli yatırımlar için gerçekten çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Şimdi Alphas hissesine geçelim. RSI Combo indikatörümüzü kapatıyoruz. VIX Fix indikatörümüzü ekledik. Eylül ayından bu yana düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Bugün %9.84'lük bir yükseliş geldi. Fakat hala da gördüğünüz gibi kanalı yukarı yönlü kırmamış vaziyette arkadaşlar. Hatta kanalın da hemen üzerinde 101.8 seviyesinde Kaufman hareketli ortalaması var. Bu seviye yukarı yönlü kırılıp 2 günde üzerinde yükselişle kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar bu hisse için. Böyle bir durumda ilk etapta 113.5 buralarda geçildikten sonra 119.7 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Kanalın üst seviyesinden dirençle karşılaşıp veya 101.8 Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmesi durumunda tekrardan ilk etapta Fibonacci desteğimiz olan 86.95 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Orasının da kırılması durumunda çok yakınında 82.15 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Şöyle 4 saatlik grafiğine bir bakalım. 4 saatlik grafiğinde Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış. Fakat bir 4 saat daha üzerinde kalmasını görmekte fayda var arkadaşlar. Haftalık grafiğimize bakalım. Haftalık grafiğimizde Kaufman hareketli ortalaması 126.4 seviyesinde. Bunun altında seyrediyor henüz fiyatımız. Uzun vadeli dönemde de baktığımızda düşüş trendinde olan bir hisse arkadaşlar. Şimdi Yapı Kredi hissesine geçiyorum. Yapı Kredi hissesi şöyle yükselen bir regresyon kanalı içerisinde yükselişine devam ediyor. 27 Kasım tarihinde hissemiz ala döndü. Şu anda Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde. Kaufman hareketli ortalamamız 20.53 seviyesinde. Fakat kanalın dibinde arkadaşlar. Buralardan destek aldığını ve tekrar yönünü yukarı çevirdiğini gördükten sonra ancak yeni girişler için uygun olabilir. Fakat dediğim gibi hissemizin al verdiği tarih 27 Kasım 2023. Buralardan girmek lazımdı bu hisseye. Şu anda bulunduğu seviyeden girmek biraz riskli olabilir ama dediğim gibi yeni girişler için en azından buradan bir destek aldığını, yönünü tekrar yukarı çevirdiğini görmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle haftalıkta bir bakalım. Haftalıkta da yükseliş trendinde seyrediyor. Kaufman hareketli ortalamamız 17.87 seviyesinde. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Gayet iyi. Şu anda günlükte 20.53 Kaufman hareketli ortalamasının altına sarkması durumunda 20.18 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. Orası da kırılırsa eğer 18.22 seviyesine kadar bir düşüş meydana gelebilir. İlk direncimiz ise 22.78 seviyesinde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi İş Bankası hissesine geçiyorum. Bu da aynı şekilde Yapı Kredi gibi yükselen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Daha önce şu Fibonacci direncimiz olan 25.60 seviyesine kadar yükselmiş. Fakat orada dirençle karşılaşıp yönünü tekrar aşağı çevirmiş arkadaşlar. Şu anda
Kaufman hareketli ortalamamız 22.94 seviyesinde. Buralara kadar gelen düşüşler gayet normal olur. Önemli olan buradan tekrar desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesi. Yönünü yukarı çevirebilirse eğer tekrardan yeni pozisyon açmak için uygun olabilir arkadaşlar. Bu hissemizde 28 Kasım tarihinde ala dönmüş. Şu anda bir problem yok. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da Kaufman hareketli ortalamamızın üzerinde seyrediyor. Bir problem yok arkadaşlar bu hisse için. Fakat sadece View Trend indikatörümüz bugün itibariyle sata dönmüş durumda. En azından bir yarını da gözlemlemek lazım. Bir miktar daha düşüş gelebilir arkadaşlar yarın. Aynı şekilde Yapı Kredi hissesinde de View Trend indikatörümüz sata dönmüş durumda. Şimdi KRGO hissesine geçiyorum. KRGO hissemiz 13 Aralık tarihinde sata dönmüş vaziyette. Şu anda düşüş trendinde ve şu anda 32 seviyesinde bir Fibonacci desteği var. Bunun üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün buradan destek aldığını fakat tekrardan bugün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Yarın bu hisse için önemli olacak. Eğer ki 32 seviyesinin altında bir kapanış yaparsa önümüzdeki hafta 26.36 seviyelerine düşüş görebiliriz arkadaşlar. Orasının da kırılması durumunda 24.36 seviyesinde bir destek daha var. Orası da kırılırsa 18.47 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Yarın tekrar 32 seviyesinden destek alıp yönünü yukarı çevirmesi durumunda ilk direncimiz 38.12 seviyesinde. Çok yakınında 39.18 seviyesinde bir direnç daha var. Ve hemen üzerinde 40.56 seviyesinde bir direnç daha var arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamamız 42.29 seviyesinde. Bu seviyeye geçirip üzerinde 2 günde yükselişte kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şu anda bir taraftan dip çalışmasını başlattığını görüyoruz. Bu yeşil mumlar gri muma döndüğünde ve aynı zamanda View Trend indikatörümüz şurada yeşil noktayı bıraktığında bir tepki yükselişi tekrardan görebiliriz arkadaşlar. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.